Birkaç video önce kendi lehim fırınımızı nasıl yaparız diye bir video yayınlamıştım. O zaman ekmek kızartma makinesi kullanmıştım. Gayet kullanışlı, ucuz, pratik bir yöntem olmuştu. Ama daha sonrasında bir sürü yorum geldi. Bunu PID kontrollü, ısı hassasiyetinde ayarlayabildiğimiz bir şey nasıl yaparız demiştiniz. Ben de yakın zamanda video çekeceğim demiştim. İşte tam olarak o videodayız. Bu sefer mini bir fırını, yani Türkiye'de bulamayacağımız el kadar bir fırını gerçek bir lehimleme fırınına çevireceğiz. Hemen başlayalım. Bu fırından 2 tane aldım çünkü bir tanesiyle yemek yapacağım, bir tanesiyle de devre kartı yapacağım. İkisini birbirine karıştırmak oldukça sağlığa zararlı. Baştan söyleyeyim, bir kere lehim pişirdiğiniz fırını daha sonra yemek için kullanmayın. Yemek için ben poğaça ısıtmak, minik lahmacun yapmak ve kruvasan gibi küçük atıştırmalıkları ısıtmak için kullanacağım. Bu saydığım şeyleri pişirip yedim ve gerçekten çok lezzetli bir şekilde de pişiriyor. Onu da söyleyeyim. Sadece lehim olarak düşünmeyelim. Evimizin bir köşesinde durduğu zaman mutlaka işimize yarayacak da bir fırın oldu. Devre kartımı tasarladım. PCBWay'den sipariş verdim. Bir haftada elime ulaştı. Devre kartıyla beraber çoğu zaman yaptığım gibi de elek sipariş verdim. Lehimlememi kolaylaştırsın diye. Çünkü birazdan bu devre kartını fırında lehimleyip sonra fırını kontrol eden devre kartı yapacağım için elek olsaydı daha güzel olurdu. Ben de o yüzden elek tercih ettim. Kısaca fırın yapma işinden bir bahsedeyim. Normalde bu tip fırınları herhangi bir şekilde herhangi bir ayar yapmadan içine devre kartını koysak ve fişe taksak zaten lehimliyor. Ama buradaki dezavantaj şu: ısı kontrolü yapmadığımız için komponentlere ya da devre kartına zarar verebiliriz. Ya da örneğin unuttuğumuz bir durumda tamamen yanıp eriyebilirler. Bütün bunlardan kaçınmak için termokouple dediğimiz küçük sıcaklık sensörleri kullanıyoruz. Bu sıcaklık sensörlerinden aldığımız verilerle de ısıtmanın gücünü ayarlıyoruz. Tabii ki ısıtmanın gücünü ayarlarken de solid state röle gibi röleler kullanmamız gerekiyor. Diğer taraftan ön ısıtma, erime, soğuma gibi bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. İşte ön ısıtmada ne kadar süre içerisinde ne kadar sıcaklığa ulaşacak, eritmede ne kadar sıcaklıkta ne kadar bekleyecek, soğumayı ne kadar bekleyeceğiz, ne zaman hazır olacak, içinden ne zaman alacağız. Çünkü tam eridiği zaman içinden alırsak bu sefer komponentler kayabiliyor ya da soğuk lehim demeyelim de ona benzer böyle iyi lehimlenmemiş yerler oluşabiliyor. Dolayısıyla biz böyle bir ortama geçtiğimiz zaman çok daha faydalı, çok daha kullanışlı bir şey ortaya çıkmış olacak.
Kartın üzerinde 3 tane buton var. Bunlardan ben bir tanesini kullanıyorum. Bir tanesi reset, diğeri de zaten boş. Yani ileride herhangi bir şey yapmak için kullanılabilir. Bir de burada önemli olan ısı ayarları. Isı ayarlarında PID ile yaptığı için çok hassas bir şekilde ayarlayabiliyor. Hangi sıcaklığın eritme sıcaklığı, hangi sıcaklığın ön ısıtma sıcaklığı olacağı da biraz tecrübi bir şey. Yani termokapalı nereye taktığımızla alakalı ya da bunun içerisindeki hacimle alakalı gibi bazı şeyler var. O yüzden ben 325 derece yaptım. Normalde bu işin genel doğrusu 255 derecedir. Ama ben burayı 325 ayarladığımda gerçekten zaten 250-260 derece bir şey elde ediyorsam 325 ayarlamamın da bir zararı yok. Bu birkaç tane ayarı değiştirerek sen de kendi fırınında kullanabilirsin. Bu arada çok büyük fırınlarla da kullanabilirsin. Evde kullanmadığın, annenin çöpe atmayı düşündüğü eski bir fırın varsa onu da mutlaka kullanabilirsin. Ben yıllar önce gerçek boyutlarda büyük bir fırını lehimleme fırınına çevirmiştim. Ama oradaki dezavantaj da şu oluyor. İçerisindeki hacim çok büyük olduğu için ısınması biraz geç olabiliyor. Onun çözümü için de böyle içine tuğla koyan insanlar vesaire var. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak istiyorsan da yine aynı kodlarla yapabilirsin. Sadece bu fırın için geçerli değil. Bu arada kullandığım her şeyin linklerini açıklamalar kısmında bıraktım. Aynı zamanda kodları da paylaşacağım. Bunları alarak ya da evindeki diğer fırınları da kullanarak benzer bir proje sen de yapabilirsin. Bir problem yaşarsan da yorumlar kısmından bana ilet. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sistem şöyle çalışıyor. Direkt elektriği taktığımızda 5 voltla çalışıyor zaten. Elektriği taktığımızda hazır yazısı geliyor ve bir sıcaklık değeri gösteriyor bize. Demek ki sistemimizdeki her şey normal anlamına geliyor. Sonrasında butona bastığımda ön ısıtma moduna geçiyor. Dediğim gibi ön ısıtma modunda kendi ayarladığımız sıcaklığa ulaşana kadar belli bir zaman aralığında yavaş yavaş artıyor ve ondan sonra eritmeye geçiyor. Bu aralarda hep bip sesleri duyuyoruz. Bittiğinde de bip sesi duyuyoruz. Ondan sonra kendisi ısıtıcıyı kapatıyor ve soğuyana kadar bekliyor. Soğuduktan sonra hazır yazısını gördüğümüzde devre kartımızı alıp artık kullanabiliyoruz. Biraz önce dediğim gibi fırının içerisinde herhangi bir şey yapmadan da bu lehimleme yapıyordu. Bizim burada yaptığımız eklenti şu aslında. Buradaki mekanik sayacı söküp, aslında sökmedik de bağlantısını kesip o araya röle takıyoruz. Mekanik sayaç rezistanslara elektrik veriyordu belli bir süreye kadar. Biz o süreyle ya da sayaçla bir bağımız kalmasın diye onu kesiyoruz. Araya röle takıyoruz. Devre kartımız o röleyi tetikleyerek ısıyı ayarlayabiliyor. Hem de şöyle bir avantaj da ortaya çıkıyor. Bu mekanik sayaç tam güç veriyordu. Biz röle ile PWM üreterek istediğimiz güçte de enerji verebiliyoruz. Dolayısıyla sıcaklığı istediğimiz hassasiyette de ayarlayabiliyoruz. Son olarak şöyle bir toparlayalım. Bazen öyle ürünler oluyor ki gerçekten kendi amacının dışında başka bir amaca daha çok hizmet edebiliyor. Ben böyle ürünlere böyle çok sempatiyle bakıyorum. Daha önceki ekmek kızartma makinesi de öyleydi. Sanki tam olarak benim için tasarlanmış. Yani devre kartlarını lehimleyeyim diye tasarlanmış bir ekmek kızartma makinesiydi. Bu da tam olarak öyle. Böyle yani bu kadar şirin, bu kadar kullanışlı, devre kartına bu kadar uygun bir fırın isteseydik gerçekten bulamayabilirdik. O yüzden çok hoşuma gitti. Devre kartı boyutlarıyla da çok uygun. Yani 10 santime 10 santimetrelik bir devre kartı bunun içerisine çok rahat sığabiliyor. Ve lehimlemeleri gerçekten çok güzel. O lehimlerin üzeri çok parlak oluyor. Ben lehimlemesini çok beğendim. Aynı zamanda bunun üst tarafı da ısındığı için, şu yumurta pişirdiğim kısım ısındığı için devre kartının üzerine bir çalışma yapacaksak, mesela bir tane direnci sökeceksek oraya koyup bir yandan da çalışmaya devam edebiliriz. Ya da güçsüz bir havyamız varsa bunun üzerine koyup alttan biraz ısı verip üstten de güçsüz olan havyamızı da eritip bir şeyi alabiliriz. Çünkü güçsüz havyalar çok geniş yüzeyli yerleri eritmekte zorlanabiliyordu. Bunu da daha önceki lehim incelemesi videolarımda göstermiştim. Dolayısıyla yani iki amaca birden hizmet eden küçük, pratik, şık camıyla beraber hem izleyebildiğimiz, süreci de izleyebildiğimiz mükemmel bir fırın ortaya çıktı. Umarım videoyu faydalı bulmuşsundur. Bu tarz videoları beğeniyorsan ve devamının gelmesini istiyorsan videoyu beğenip abone olmayı düşünebilirsin. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsın dostum. Kendine çok iyi bak.